Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Hepiniz Mistik Kehanet videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Buraya inanılmaz yüksek paralar yatırılıyor ve yanlış oynanıyor ve yanlış ödüller seçiliyor. Elimden geldiğince size detaylı bir şekilde bu etkinlikte oyun başında, oyunun ortasında ve oyunun ilerleyen zamanlarında hangi ödülü seçmeniz gerekiyor ve nasıl oynamanız gerekiyor detaylı bir şekilde size bunu anlatacağım. Birkaç tane ipucu ve ince ayrıntı var. Her şeyi size detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu videoyu sunucunuzda paylaşırsanız birçok kişinin hata yapmasına engel olmuş oluruz. Henüz kanala abone değilseniz kanalımıza abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Videoları beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim arkadaşlar. Videonun sonunda da oyuna yeni eklenen Efsane Cuma paketi var. Buradası mantıklı mı, alınır mı, alınmaz mı? Size kısa bir şekilde onu anlatacağım. Bu videoyu siz çok sonradan izlerseniz bu paket gelmeyebilir. Bu paket sadece yılda bir kere geliyor. Black Friday yani Efsane Cuma zamanı. O yüzden haberiniz olsun arkadaşlar. Bu videoyu sonradan izleyen arkadaşlarımız varsa. Mistik Kehanet etkinliğimize geldiğimizde ise bizden ödül seçmemizi istiyor. Şu anda ben Gen 4'teyim. Yani oyunun 200. günündeyim. Bende ödüller bu şekilde. 85 tane has altın, 18 demirci çekici, 25 bin elmas ve işte biraz hızlandırma, 75 saat hızlandırma veriyormuş. Eğer siz oyun başındaysanız arkadaşlar burada sizde has altın olmaz. Has altın olması için sunucunuza has altın gelmesi gerekiyor. Ama has altın sunucunuza gelmiş olsa dahi sizin eğer şehir merkez seviyeniz 30 değilse has altın buraya yine eklenmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oyun başında size demirci çekici verebilir, hızlandırmalar verir ve elmas seçeneğini sunabilir. Eğer oyunun çok daha erken bir zamanındaysanız sadece burada 3 tane hızlandırma, inşaat hızlandırması, araştırma, eğitim hızlandırması ve aynı zamanda demirci çekici vardır. Eğer oyun başında böyle bir durumdaysanız arkadaşlar buradan inşaat hızlandırmasınızı seçebilirsiniz ve inşaat hızlandırmalarını alabilirsiniz. Eğer inşaatınız seviye 30'sa yani şehir merkeziniz seviye 30'sa inşaat hızlandırması almayın. Hatta bu etkinliğe oynamayın arkadaşlar. Biletlerinizi biriktirin. Bir sonraki gelecek etkinlikte yani şuraya has altın geldiğinde oynarsanız sizin için çok daha iyi olur. Bu etkinlikte biletleriniz birikiyor. Bir ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay sonra istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Amacımız buradan elimizden geldiğince en iyi ödülü kendi hesabımız için bize ne gerekiyorsa onu alabilmek. Gidip sadece bu etkinlik geldiği için herhangi bir ödüle tıklamak bizler için mantıklı değil arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi eğer oyunun başında sizde bu ödüller yoksa sadece hızlandırmalar varsa şehir merkeziniz 30 değilse inşaat hızlandırmasını seçiyorsunuz. Eğer 30'sa ya da 30'a çok yakınsa eğer inşaat hızıyla bir işiniz yoksa arkadaşlar biletlerinizi kesinlikle biriktirin. Peki benim gibi eyaletinizde has altın yani burada sizde has altın ödülü varsa demirci çekici hızlandırma ve elmas varsa ne seçmelisiniz? Burada ben genelde oyunun o orta ve ilerleyen zamanlarında arkadaşlar has altın seçiyorum. Çünkü King Shot'ta henüz çok fazla has altın elde edebileceğimiz fazla yer yok. Ve has altına para yatırmak da bana çok mantıklı gelmiyor. Zaten yavaş yavaş oyun bize bunu veriyor ve birikiyor. O yüzden has altını seçiyorum. Örnek veriyorum şehir merkezinizi 3 yaptınız, sonra 5 yapmanız, sonra 8, sonra 10 yapmanız sürekli sizin ihtiyacınız olan bir şey. O yüzden kesinlikle buradan has altın seçmenizi tavsiye ederim. Ama diyelim ki sizin hesabınızda has altın var. Has altına ihtiyacınız yok. Buradan kesinlikle demirci çekici ya da hızlandırma almanızı tavsiye etmem. Buradan elmas alabilirsiniz arkadaşlar. Bu elmaslarınızla VIP'inizi yükseltebilir ya da petlerinize malzeme alıp petlerden istatistik kazanabilirsiniz. Yani iki seçenek. Birisi elmas, birisi has altın. Sizin hangisine ihtiyacınız varsa kesinlikle bu ikisinden bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Sizin ekranınızda buradaki ödüllerin miktarı benimki kadar yüksek olmayabilir ya da sizde daha yüksek de olabilir. Bu tamamen şeyle alakalı. Oyunun 100. günündeyken bende bu ödüller daha düşüktü. Oyunun ilerleyen zamanlarında oyunda satın aldığınız paketler ya da etkinliklerden verilen ödüller artmaya başlıyor. Örnek veriyorum bu 20 bin elmassa ilerleyen zamanlarda 25 bin elmas. Bundan 2 ay, 3 ay sonra buradaki 25 bin elmas 30 bin, 35 bin elmas olacak bilginiz olsun. Peki bu etkinliklerde bileti nasıl harcamalıyız? Ben burada mesela bu hesap için sadece video için diyelim. Elması seçtim diyelim. Şimdi öncelikle bu etkinlikte nasıl bilet kazanırız? Arkadaşlar
Günde 22 tane, bu etkinlik 2 gün sürüyor. 22 tane bileti ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Nasıl alıyoruz? Buradaki günlük görevlere geldiğinizde, buradaki tüm görevleri tamamladığınızda size günlük 22 tane bilet hediye ediyor ve gerçekten bu çok güzel arkadaşlar. 2 günde toplam 44 tane bilet elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada da günlük ücretsiz olarak bir tane alma şansınız var. Ben asla bu etkinlikte paket almanızı tavsiye etmiyorum. Bu şans falan değil. Yani şuraya tıklayayım, güzel ödül çıksın, buraya tıklayayım, güzel ödül çıksın diyebileceğiniz bir etkinlik değil arkadaşlar. Bu etkinlikte her şey algoritma zaten. Sizin hesabınız eğer şanslı bir hesapsa, artık şuraya tıkladım şans değil de ben şuna inanıyorum. Bazı hesapların daha şanslı olduğuna inanıyorum. Benim mesela oyunda 2 tane hesabım var. Bir tanesi ana hesabım, bir tanesi farm hesabım. Şans etkinliklerinde benim hesabıma hiçbir şey çıkmıyor. Ama farm hesabıma, çiftlik hesabıma tüm en yüksek ödüller ona çıkıyor. Ben onun şanslı bir hesap olduğuna inanıyorum. Bu hesabıma, ana hesabıma maalesef hiçbir şey çıkmıyor. Birazdan oynayacağım zaten. Bu biletleri nasıl kullanmam gerektiğini göstereceğim. Bu tarz şans etkinliklerine paket yatırılması bana mantıklı gelmiyor. Eğer balinaysanız, çok fazla para yatırıyorsanız buradaki 750 sandığına kadar alın ve bırakın. Onun dışında ekstra para yatırmanızı kimseye tavsiye etmiyorum. Oyuna ne kadar atıyorsanız atın. Bence bu etkinliğe para yatırmayın. Bu oyunda mesela şöyle bir şey var. Ödülü seçtikten sonra aşağıda bizim 3, 6, 10 tane kutucuğumuz var. X2 kesinlikle her zaman geliyor arkadaşlar. Burada olası içerikleri görüyorsunuz zaten. X2'nin gelme olasılığı %100. X3'ün gelme olasılığı %4. İşte burada X5'in ve X4'ün gelme olasılıkları %5. Ve burada X'ler denk gelirse arkadaşlar, mesela bir tane 5X bir tane 2X gelirse ikisi toplanıyor 7X oluyor. Eğer o şekilde ödül kazanırsanız gerçekten inanılmaz çok güzel ödüller toplayabilirsiniz. Mesela bu arkadaşımız 3X has altın almış ve 255 has altın elde etmiş. Bakalım biz ne yapacağız? Ve burada bir sıfırlama stratejisi var. Burada biletleri kullanırken şu şekilde artıyor. Önce bir bilet, 2, 3, 4 bu şekilde sonra katlanarak en son 25'e kadar geliyor. Ve yenileme maliyetleri de bu şekilde oluyor. Onu şimdi göreceksiniz zaten. Şimdi şöyle tıkladığınızda rastgele karıştırmaya başlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben asla burada bir strateji olduğunu düşünmüyorum. İstersen buraya tıklayın, isterseniz buraya tıklayın. Oyun eğer bunu size verecekse kesinlikle verir. Nereye tıkladığınızla asla hiçbir alakası ya da önemi yok. Birinciye tıkladığımda mevcut maliyet kullanabilmem için 2 tane gerekiyor. Sıfırlayabilmem için 14 gerekiyor. Bir tane daha tıklıyorum. 3 tane bilet istiyor. Bir tane daha tıklıyorum. 4 bilet istiyor. Bir tane daha tıkladım. 6 bilet istemeye başladı. 4 tane yer açtım. 2, 4, 6 tane yerim boşta kaldı. Bir tane daha tıklıyorum arkadaşlar. 25.000 elması aldık garip bir şekilde. Keşke almasaydık. Orada size bir şey gösterecektim. Sonraki tura tekrardan şöyle geçelim. Büyük ödülü aldık. Ee, Şöyle bir şey söyleyeyim size. Buradaki sıfırlama sayacı 5 bilete düştükten sonra bazı arkadaşlarımız şöyle yapıyor. Sıfırlıyor ve tekrardan açmaya başlıyor. Sıfırlıyor ve tekrardan açmaya başlıyor. Çünkü ileriye doğru gittiğinizde artık kartlara tıkladığınızda maliyetler inanılmaz fazla bir şekilde artıyor. Bu tamamen sizin oynayış tarzınıza ve şansınıza bağlı arkadaşlar. Ben biraz önce benim yaptığım gibi 5 seferde açabileceğinizi düşünüyorsanız ve şanslı olduğunuza inanıyorsanız 5 kere tıklayın ve alın arkadaşlar. Eğer gelmediyse ileriye doğru gitmek istemiyorsanız buradaki sıfırlama maliyeti 5'e düştüğü anda sıfırlayıp yeni bir tura tekrardan başlayıp sıfırdan başlayabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu etkinlik mesela geldi. Ödüller de bu şekilde gördüğünüz gibi. 22 tane bilet buradan aldınız ilk gün. İkinci gün girdiniz 44 bilet oldu. 2 tane de ödül verdi bedava. Toplamda arkadaşlar kaç bilet oluyor? 46 adet bilet oluyor. Siz bu etkinlikte oynamak istemediniz ve beklediniz. Bunlar zaten dediğim gibi çantanızda kalacak arkadaşlar. Bunları sonraki etkinliğe kadar bekletirsiniz. Tekrar 2 günlük görevleri yaparsınız. Sonra isterseniz en sona kadar gidip ödülü garanti elde edebilirsiniz. Özellikle 5x, 3x, 2x olduğu zamanlarda sona gitmek isteyebilirsiniz. O tarz bir etkinlik için bekletebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi elimizdeki diğerlerini de kullanalım. 2x geldi.
tane daha kullanabileceğim. 2x kaynak aldık. Buradaki ödülü alabiliyoruz. Evet, şu an hiçbir şey çıkmadı. Dediğim gibi arkadaşlar, söylediğim kısım bu. 2, 4, 6 tane yer kaldı. Genelde burada bir tane daha açıyor arkadaşlarımız. Daha sonrasında burada sıfırlayabiliyorlar. Bu tamamen sizin oynayış tarzınıza ve şansınıza bağlı. O konuda asla yorum yapmıyorum. Tamamen şans odaklı olduğu için söyleyeceğim şey sizi yanıltabilir. O yüzden bu kararı kesinlikle kendiniz vermeniz gerekiyor. Eğer sabırlıysanız biraz önce söylediğim şeyi yapıp bekleyebilir ve bir sonraki etkinlikte en sona kadar gidebilirsiniz. Ya da isterseniz sıfırlama taktiğiyle sıfırlayarak baştan tekrardan bu şekilde benim gibi oynayabilirsiniz. Tamamen karar size kalmış arkadaşlar. Efsane Cuma paketine geldiğimizde ise arkadaşlar, burada has altın 27 tane veriyor. 27 tane, 27 tane. Toplamında 5 tane mitik veriyor. Hızlandırma VIP ve bu paket 5 euro, 5 dolar, 250 TL arkadaşlar. Toplam 60, 81 tane has altın veriyor. Buraya geldiğimizde aynı fiyata ne kadar alabildiğimize bakalım. Burada has altın haftalık kartına geldiğimizde ise burada da ortalama 150-160 tane has altın geliyor arkadaşlar. Şuraya baktığımızda 80 tane veriyordu. Biraz önce size gösterdiğim yukarıdaki pakette 2 katını veriyor. Hatta şanslıysanız 2 katından fazlasını alabiliyorsunuz. Ya, Efsane Cuma falan demiş ama hikaye gibi geldi bana. Hiçbir anlamı yok. Buraya geldiğimizde zaten düşük yatırımla oynuyorsanız, oyuna az miktarda paralar atıyorsanız bu paketi almazsınız. Demirci çekişlerini almazsınız. Zanaatkar vizyonuna baktım. Zanaatkar vizyonunu iyi veriyor arkadaşlar. Zanaatkar vizyonu kötü değil. Alıp almak size kalmış. Onun dışında burada alabileceğiniz en değerli şey ise tılsım tasarımı. Tılsım tasarımı da fena değil arkadaşlar. Bu da kötü bir seçenek değil. Yani buradan eğer illa paket alacaksanız zanaatkar vizyonu ya da tılsım tasarımı alabilirsiniz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.